marketi çok ünlüymüş. O yüzden gece marketini gezmeye geldik. Bir de yiyecek bir şeyler arayacağız. Bildiğin bizim çarşamba pazarı gibi işte. This looks so cool. This small. We should buy for you. Because you are the chef, yes. So they will show the coffee in the iPhone? Yeah, but it's small. Maybe they will not tell anything. At least it's real cheap night market. See, 30 baht. If you buy two, 50 baht. En azından gerçekten ucuz bir akşam pazarı. Yani 30 bahtı. See, 60 baht, 100 baht. 60 baht 2 tane alırsanız 100 baht. Artık her yeri turizm sebebiyle turistler gezmeye gittiği, popülerleştirdiği için suçlayıcı değil bu arada bu. Görebilirsiniz şöyle. Bak 60 baht, 50 baht. Daha yerel olan, turistik olmayan yerlerde fiyatlar uygun. Hala aynı yani. Tayland aslında ucuz ama biz hep popüler yerlere, turistik yerlere gittiğimiz için pahalı. Bence oraların da pahalanmasının sebebi çok fazla turist gidiyor ve oradaki insanların da yaşam maliyeti artıyor. Yani ekstra bir kazanç olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü gerçekten güneyinde seyahat ettiğimiz zaman oh, it's so cute, see? Çok tatlı. Yemeğinizi, suyunuzu, içeceğinizi alıp oturabiliyorsunuz burada. Çünkü gerçekten Tay insanları yardımsever ya. Hani I already show. I have Zoom, see? I don't need to walk. Its real price needs to be mango stick rice 50 baht. That's it. Bak 10 bahta bir sürü kurabiye bir şeyler satıyorlar. Ha neyse demek istediğim. Oh, you want? You want? 25 baht. 25. I don't know if it's sweet or not. It's sweet and spicy, but You want halka? yeah, why not? Şunu denemeye karar verdik. This or this? It's okay. Yeah, one. The 5? Hadi bakalım. So cool. This is yours. We can eat everything ya. Ayrıca ucuz. Demek istediğim buydu. Anlattığım şey de gerçekten turistik yerlerden uzaklaşınca Tay insanları inanılmaz yardımsever, cana yakın ve İngilizce bilmiyorlarsa bile oh, it's just 35. You want? I think yes, this looks so delicious. Okay. One. Yes. Ay çok güzel görünüyor. Hı? Grill wine. This one. Nice. It's curry. I don't want curry. I want this. Or you want to try with curry? I don't know. Çok iyi duruyor. It's so tasty. Surprisingly good. But coriander. Lezzetli ama içinde ne alaka bilmiyorum. Şiş koymuşlar. But super tasty. And it's not spicy. No. Günaydın. Biz şimdi feribota gidiyoruz. We are going ferry. Şöyle size sokağı göstereyim hem de anlatayım. Bir gece Surat Tayin'de kaldık. Ve gerçekten
uygundu yani. Uygundan ziyade ucuzdu. Yani şöyle diyeyim. Şöyle saat kulesi. Tekrar. Our Clock Tower. Transportation Merkez. Center. Neyse. Ucuzdu yani gerçekten. Çünkü en son 10 liraya Türkiye'de ne aldığımı hatırlamıyorum. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Bir bah 1.35 TL. Yani size gösterdiğim 10 bah 20 bahlık şeyler işte 10 lira 20 lira. Sevdim de bu arada. Keyifliydi yani. İnşallah bugün inşallah demiyoruz. Bugün Kopenhag'a varacağız. İnanıyorum. Şöyle bir şey oldu sadece. Dolunay yaklaşıyor. Kopenhag Full Moon Party yani Dolunay Partisi çok ünlü yani böyle. Herkes bu partiye katılmak için neredeyse Kopenhag'dan buluşuyor. 2 Nisan'da olacak bu parti. Şu an 30 Mart. It's 30 March, right? I don't want to walk this way. Köpeklerin arasından yürüyor ya. Bak kalktı. Sanırım 30 Mart ya da 29. Neyse öyle bir şey. 2 Nisan'da olan parti hostel günlük $2 yer ayırttık ama 2 Nisan'da $100. Ya sahilde yatacağız ya da yani bilmiyorum ne yapacağız. Hani partiye katılmayıp geri dönsek bir anlamı yok. Çünkü Aralık ayında gerçekten bu Full Moon Parti'yi görmek istiyordum acayip bir şekilde. Ama Bangkok'ta çok bunaldığımız için direkt Tayland'dan çıkıp Kamboçya'ya gitmiştik. Eski videolardan görebilirsiniz. Bangkok'ta bir hafta gönüllülük yapmıştık. Orada anlatıyorum. Şey diye bakabilirsiniz. Bangkok Nightlife. Oradan Kamboçya'ya geçiyorum zaten direkt. Böyle olduğu için bilmiyorum artık sokakta mı yatacağız. Hani ayın 3'ü olduğunda hosteli ayırt edebilecek miyiz? Yoksa gittiğimizde rezervasyonumuz olduğu için bu uzatma muhabbeti var işte. Extension deniyor buna. Çok yaygın. Bu extension'ı aynı fiyattan veriyorlar normalde. O yüzden belki uzatmaya aynı fiyattan verirler. Bilmiyorum. Samet'le buluşacağız. Help me kocam. Samet'e yazık kıyamam. 3 gün diye gitti adaya. Dedim biz de geleceğiz. Bu dayı da çok değişik şeyler yapıyor. Şöyle göstereyim. Akşam burada rave parti yapıyor. Bira açıp bira satıp çok acayip. Satıyor mu gelen alıp oturuyor mu da anlamadım vizyonunu misyonunu. Neyse. Samet'e de dedim ki biz geliyoruz Kopenhag'a. Normalde 3 gün rezervasyon yapmıştı. Ondan sonra tamam biz yarın geleceğiz dedim. Yarın oldu gelemedik. 2 gün geçti adam bizi adada bekliyor. Hani Allah'tan ıssız bir adada değilim. Düşmedi yani. Markette ürün yerleştiriyor sanırım. Böyle göstereyim etrafı size. Bakarken size de siz de bakmış olun. Böyle yani. Şimdi Surathane'den 420 bah vereceğiz. Otobüs artı feribot. Ama Samet dedi ki ben Krabi'den 250 bahta aldım otobüs artı feribotu dedi. Anlamadım niye böyle Krabi'den daha ucuz. Krabi de öbür ucu yani haritanın. Şöyle düşün. Hani Antalya'dan İzmir'e geliyor adam. Ama İzmir'de pahalı. Anlamadım. Neyse gidelim alalım bileti de bakalım. Belki orada yazan fiyat yanlıştır. Ablalar ne satıyorlar. Değişik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Tay insanların yardımseverliğini, güzelliğini, neşelerini gittiğimiz başka şehirlerde gördük. Bangkok, Phuket, Phi görmedik. Bu ikinci seferim Tayland'a. Kopenhag'dan sonra da ne yapacağımız belli değil. Sadece
Yani biri Anya biri Konya dönemi oldu. Bence biraz da bu şeyle alakalı. Hani İstanbul'a gidip Türk insanı hiç yardımsever değil deyip sonra işte İzmir, Ankara gezip kimseyle konuşmadan şehirden çıkıyorlar. Türkiye güzel, okey. Ama mesela bir işte Urla'ya gidiyorsun ya da işte ne bileyim daha dip örnekler vereyim. Dip dediğim hani derin anlamında. Mesela bir Mardin'e gidiyorsun. Yine döndük Mardin'e. Ya da işte ne bileyim bir Giresun'a gidiyorsun. Memleketime gidelim. Daha yardımsever insanlar tabii ki. Çünkü daha orada şehirsel yozlaşma başlamamış. Bunun gibi yani. Tayland'daki tecrübem böyle oldu. Bakalım şimdi feribotu yakalayıp gidebilecek miyiz? Her gün bu soruyla uyanmaktan bıktım. Gerçekten hani 3 gündür sadece size bu olayı anlatıyorum. Yani 3 gündür ben Koh Phangam'a gitmek için mücadele veriyorum. Çok acayip bir şey. Hadi bakalım. Aldık. Böyle görünüyor. Böyle. Straturn'den direkt gelmeye çalışırsanız kişi başı 420 baht. Unuttum adını. Haritada yerine koyayım videoyu eklerken. Citran Post. Koç diye yazılıyor galiba burası. Videoda haritanın altına eklerim ama bence geldiğiniz yerden adalara geçmeye çalışıyorsanız indirimli fiyatlar oluyor bazen. Önce onu sorun. Burası 420. Aynen. Citran Koç. I don't know. She said wait a minute. Adalara gece feribotu tutmasının sebebi belli. Diyor ki sadece normal şu bagajlarınızdan varsa 140 baht ödüyorsunuz ve 22 santim inç, bunu da çeviriverin işte, uzunsa diyelim ki mesela 3-4 tane çantanız var. Hadi turistler gelir geçer, onları çok sallamıyorlar ama hani adada yaşıyorsunuz, buradan bir sürü alışveriş yaptınız, nasıl gideceksiniz? Gece feribotuyla gideceksiniz. 700 baht ama şöyle hani her şeyi yükleyebiliyorsunuz gemiye. Çünkü yük gemisi, gösterdim zaten. Otobüse bindik. Oradaki arkadaşıma sormuştum. Dedi ki feribottan inince 40 dakika yürüme mesafesi, 500 baht gösteriyor. Bu feribotu aldığımız yerde otel transferi bir kişi 180 baht. Ben de sordum Koh Phangan için geçerli mi? Çünkü orada sadece Koh Samui yazıyordu. Dediler ki evet geçerli. O yüzden iki kişi 360 baht verdik. Transfer almış olduk. Çünkü herkes güzel İngilizce konuşmuyor ve pazarlık yapsam bile gördüğüm videolardan sonra açıkçası tuk-tuka ya da işte o tarz şeylere çok inanmıyorum. Bizim de başımıza geldi bu arada aynısı. Daha önce bir önceki videoda şeyden görebilirsiniz. Is This Crazy Journey? Fifi'den direkt olarak Surat Thani'ye gitmeye çalıştık ve orada işte anlaştığımız tuk-tuk bizi biraz fazla fiyata götürdü. Sonra ikincisinde biz de Grab tutmak zorunda kalmıştık. Öyle olduğu için direkt tuttuk buradan. Bizi hostelimize kadar bırakacak. Bakalım hostel bizi kabul edecek mi? Çünkü rezervasyonumuz dünden başlıyordu. Yazdık, cevap da vermediler. Gidince bakacağız yani. Hani çünkü full book falan da görünmüyor. Muhtemelen bu Full Moon Festival'den bir avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Ama oradaki arkadaşımızla konuşacağız senin için dedi. Şimdi gidiyoruz feribota. Otobüs bırakacak zaten. Hani kaçırma ihtimalimiz yok. Otobüs bizi feribota bırakacak. Feribot iskelesine ineceğiz. Feribota bineceğiz. 11.30'da işte feribotun kalkış saati. 9.30'da buradan kalkıyoruz. 10.30, 2 saat sadece iskeleye gideceğiz. Sonra 11.30'dan 2'ye kadar 12.30, 1.30, 3 saat neredeyse gerçekten aralıksız feribotta olacağız. Daniel için harika bir olay ama benim için bilmiyorum. Gerçekten bıktım artık şu feribot olaylarından. Hiç benlik değilmiş. Ama Asya'da nasıl anlatayım size, sular üstüne kurulan bir şehir olduğu için gerçek anlamda böyle. Her şey daha ulaşım açısından feribotla. Hani adalara gitmek tabii ki zaten feribotla. Başka nasıl olacak yani? Param varsa uçağa bin git. Vardır herhalde Koh Phangan Havalimanı. Benim param yok arkadaşlar. Zaten şuncacık bir şey kaldı. Ona da geziyoruz yani kalan son gramlarıyla.
Demek istediğim Asya gerçekten nehir üstüne kurulan bir ülke. Bayağı okuma yaptım. Sizlere ilerleyen bölümlerde Asya'nın tarihini anlatacağım ama biraz da gereksiz buluyorum bu konuyu anlatmayı. Sebebi ise okudum hiçbir şey aklımda kalmadı. İzleyince sizin de aklınızda kalmayacak. Öyle çok ilginçten ziyade çok karmaşık. Ama ilginç olan kısımları aklıma geldikçe video çekerken anlatacağım. Arka planda müzik koymaktansa aklıma gelen bu ilginç bilgileri anlatacağım. Bu arada Türk tarihi ve mitolojisi üzerine çok okuyorum. Orta Asya yolculuğum için hazırlanıyorum. Orta Asya yolculuğum için hazırlandığım için kafamda sadece şu an genel Orta Asya bilgileri var ve gerçekten çok şaşıracağınız bilgiler edindim. Ama burada da son bir rotam kaldı. Yine söylüyorum, Endonezya'ya gideceğim. Endonezya'nın tarihi de çok bayağı ilginç. Hani diğer ülkelerin az çok yine bir şekilde tarihine hakim oluyorsunuz oradan buradan okuyup ama Endonezya öyle değil. Bayağı farklı. Filipinler de farklı tarihe sahip olan ülkelerden biri. Böyle full adacıklardan oluşan yerlere de ülke demek çok içime sinmiyor ama neyse. Orada size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Ondan sonra Endonezya'da çok çılgın bir rota yapacağım. Tabii eğer cesaret edebilirsem, çünkü gördüğünüz üzere normal şehir merkezinde yürürken bile şikayetleniyorum. Ama bu yoluma engel değil. Bir şeyleri görmeme, keşfetmeme de engel değil. O yüzden göreceğiz. Otobüsten indik. İskeleye gidiyoruz. 1 saat 10 dakika sürdü. İnternetim olmadığı için müzik dinlemekten ve aynı müzikleri dinlemekten kendim kocaman bir Spotify'a dönüşmüş olabilirim, bilmiyorum. İskelede saat 11.30'da feribot. Bakın yani herkesin gittiği yerden gidiyoruz. O şekilde yolu buluyoruz. Hani klasik gezgin taktiği. Nereye gidiyor bu insanlar? Sigara içecekmişiz. Gidiyoruz. Aynı havalimanı gibi. Böyle kapılar yazıyor. Ve açılma saati var. İndik. 2 dakika yürüdük ve direkt kapı açıldı zaten. Feribota bineceğiz ve adaya gideceğiz sonunda. Feribota geldik. Bayağı ilginç görünüyor. Çok ilginç gerçekten. Bu arada turlar geçiyor burada. Önce insanlar biniyor, sonra turlar biniyor. Görebilirsiniz. Burası turların yeri. Biz de yukarı çıkacağız buradan, merdivenlerden. Bakalım. Yukarıda oturma yerleri var. Burası işte tırların bineceği yerler. Bunun içi böyle görünüyor. Bir tane kafesi var. Bu da tatlış bence. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Sonra burada klimalı alanda oturabiliyorsunuz. Bir de dışarısı var. O da böyle görünüyor. Güzel bence. Manzara da böyle. Denizin maviliği müthiş. Gerçekten. 2,5 saat yol gideceğiz. Ondan sonra Kopanan. Şimdi siz benden gördüğünüz için alışverişinizi yapıp böyle gelebilirsiniz. Çünkü çantayı falan kontrol etmiyorlar. Kafede de böyle tatlış güzel yemekler var. Mesela bento deniyor bunlara. Böyle. Ve 80 baht full yemek. Böyle 80 baht büyük bir öğün ve güzel bence. Zaten Surathani'de de yani gece pazarında 100 bahta yemiştik her şeyi. Gece pazarında her şeyi 100 bahta yemiştik. O yüzden bence güzel yani. Hani kocaman bir yemek 80 baht feribota göre. Güzel. Kopanlan'da daha pahalı fiyatlar genel olarak. Yani en azından turistlerin olduğu yerde öyleymiş. Gidince göreceğiz. Çantaları kontrol etmiyorlar. O yüzden siz gelmeye karar verirseniz hani 2,5 saat feribot yolculuğu. Yemeğinizi, atıştırmalarınızı koyabilirsiniz ve sorun olacağını düşünmüyorum. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum.